Hırkamızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Kapüşonumu bitirdim. Burada son ilmeğimi tığıma taktım ve şuradan başlayarak, şurası ön ortası, buradan başlayarak kapüşonumu bu arka ortasına kadar devam ederek tığlayacağım. Daha sonra da ipimi yine koparmadan şu kapüşonumuzun arka bölümündeki boşluğu da tığlayacağım. Ve sonra kollarımızı ekleyeceğiz. Daha sonra da detaylarını toparlayacağız beraberce. Şurada ben ne yapıyorum? Kapüşonumu ben şuradan görüyorsunuz, şurada ekleyerek yapmıştım. İçeride temiz bir görüntümüz var. O yüzden burada da aynı görüntüyü elde edebilmek için bir bu uçtan tutturarak güzelce ilmek kaydırma ile dikeceğim. İstiyorsanız iğne de kullanabilirsiniz. Şöyle bir tane beraberce yaparak görelim. Şuradan ilmeğimi çıkarıyorum bu yüze. Bir zincir çekiyorum. Ve bir buradan alarak uçlardan ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şöyle her ilmekten almaya çalışarak ilmek kaydıra kaydıra arka ortasına kadar gideceğim. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Arka ortasından da yukarıya doğru çıkarak kapşonumun arka bölümünü de birleştireceğim ve diğer detaylarda buluşalım. Şurada size basitçe anlatmak istiyorum. Şurası bizim hırkamızın yakası, arka ortasına kadar olan bölüm. Ön ortamız ve omzumuz var. Şurada kırmızı nokta nokta ile çizdiğim bölümü ilmeklerimizi diziyoruz kapüşon için ve dümdüz 15 santim örüyoruz. Burası da aynı 15 santim. Şu nokta nokta olarak çizdiğim noktadan itibaren ise yavaş yavaş kapüşonumuzu bir tarafından yuvarlarken bir tarafını dümdüz örüyoruz. Bu noktada da nasıl yuvarlıyoruz? 2 sıra örüyoruz, bir tane kesiyoruz. Yani git gel git gel bir tane kes. Git gel git gel bir tane kes şeklinde yaparak burayı yuvarlıyoruz. Kapüşonumuzun en orta noktasında ise bir tane giderken buradan buraya giderken kesiyoruz. Bir tane bu noktadan bu tarafa doğru giderken kesiyoruz. Ve kapüşonumuzun ortası şu mor ile çizmiş olduğum bölüm. Buradan itibaren de yine bir sıra düz ördükten sonra bir giderken bir dönerken arttırma yapıyoruz. Daha sonra 2 sıra örüp arttırma yapacağız ve daha sonra da istediğimiz ilmek sayısına geldikten sonra 15 santim dümdüz örerek keseceğiz ve diğer kalan bölüme şuradaki şöyle yuvarlak olan diğer hırkamızın yakasına o bölümü dikeceğiz. Hırkamın kolu için 40 ilmek attım ve tersi ters düzü düz örerek yaklaşık bir 20 santim ilerledikten sonra arttırmalara başlayacağım. Ve benim bu 40 ilmeğim 55-56 ilmek olana kadar ara ara arttıracağım. 20 santimden sonra iki yandan bir arttırıp kolumuzun genişliğine bağlı olarak birkaç sıra normal ördükten sonra yine yanlardan arttırarak devam edeceğiz. Bu 2-3 sırada bir arttırarak istediğimiz ilmeğe ulaşacağız. Örerek kol kesimine kadar bu 55 ilmeği tamamlamaya çalışacağım. Bu 56 olsa daha düzgün olacak. 56 diyeyim ben size. 56 ilmekten sonra kol boyumu ayarlayarak keseceğim ve daha sonra devam edeceğiz. Kol altında ilmek kaydırma ile birleştirdiğim noktadan itibaren sık iğneler ile kol ağzımı çepeçevre öreceğim. Bunu da şuradaki kıvrılmayı istemediğim için örüyorum. Eğer siz istemiyorsanız yapmayabilirsiniz. Ben aynı sık iğneleri ön, kapüşon ve etek ucu dahil olmak üzere tüm hırkada kenarlarda yaptım.
Evet efendim, geldik bizim bu pofuduk hırkamızın detaylarına. Kapüşonlu hırka demişim. Tavşan ip ile örmüştüm bu hırkamı. 8 numara şiş kullandım. Kol ağızlarında ve tüm yanlarda tığlamamı 4,5 numara tığ ile yaptım. Bol bol bir tığlama yaptım. Mümkünse 5 ile 5,5'la da yapabilirsiniz. Ve hemen şurada hırkamızın görüntüsü bu şekilde. Diz kapaklarım şuralarda kalıyor. Diz kapağımdan yaklaşık bir 10 santim yukarıda kalan ve uzun kollu kapşonlu bir hırkam var. Gelelim şuradaki detaylarımıza efendim. Şurada da bir rengimi değiştireyim. Ve birazcık da evet. Hırkamıza 140 ilmek ile başladım arkadaşlar. 2 şiş ile örülen bir hırka bu. 130 santim eninde ön, arka birleşik şekilde ördüm. Ön, diğer ön ve arka. Şuradan nokta nokta belirttiğim kırmızı çizgilerim, daha doğrusu şöyle yapsam daha güzel sığacak. Hemen şöyle çevireyim. Kameramda da gözüküyor mu? Onu kontrol edeyim. Evet. Nokta nokta belirttiğim yer arka ortası. Şuradaki belirtmiş olduğum kırmızılarla çizmiş olduğum bölümlerde kol arkadaşlar. Yaklaşık 65 santim ördükten sonra şuralarda işaretler aldım. Kaçar ilmek, 40 ilmek ön için, 40 ilmek diğer ön için aldım ve geri kalan bölümde arka bölüm oldu. 40 40 80, 140'tan çıkarttığımızda 60 ilmekte şurası oluyor. Şuralarda 40 ilmek oluyor. Burası da 40 ilmek. Ve geri kalan bölümleri anlatayım hemen. 65 santimden sonra işaretlerimizi ön arka diye aldıktan sonra önde bir miktar örüyoruz. Yaklaşık bir kol evinden itibaren 10 santim daha ördükten sonra şu noktadan sonra 10 santim ördükten sonra yakaya başlıyoruz. Yakamızı nasıl yaptığımızı da hemen şurada büyüterek göstereyim arkadaşlar. Burada şurası ön ortamız. Şuraya kadar 65 santimden sonra 10 santim örmüştük. 5, 4, 3, 2 ve 1 şeklinde örerken zaten videoda da uzun uzun detaylarını anlattım. Kesintimizi yaptık. Şu kesintiden itibaren yukarıya doğru dümdüz ördük. Burada yuvarlak çizmişim ama burası bu kesintilerden sonra dümdüz arkadaşlar. Ve şurada kesintiden sonraki örmüş olduğumuz düz bölüm 15 santim. Daha sonra 15 santim sonra burada ne yapıyoruz? Omzumuzu dümdüz kestim. Çünkü şişin kalındı. İpim de şişe nazaran ince olduğu için, dökümlü durduğu için verev bir şekilde kesmeye ihtiyaç duymadım. Şurada şunu da belirtmek istiyorum. Şurada kol evimi yanlış yapmışım arkadaşlar. Hemen burada düzeltme yapıyorum. Şurası kol evimiz 25 santim olacak. Hemen rengini farklı bir renk yaparak göstereyim. Kol evimiz 25 santim. Yanlışlık yaptım. Burayı kale almıyoruz. 25 santim. Şurada 10 santim yukarı çıktık. 15 santimde omuza kadar çıktık. Şurası bizim kol evimiz 25 santim olacak. Ve burayı da ön bölümü de bitirdikten sonra şurada arkadaşlar arkayı kol evini 24 santim yapıyoruz. Çünkü şurada da belirtmiş olduğum gibi 1,5 santim ya da 1 santim önleri uzun yapıyoruz. Arkaya dönsün, omuz dikişimiz öne doğru kaymasın, daha güzel bir yerde olsun diye.
Daha sonra kollara geldim. Arka bitiyor. Önü aynen şuradakinin tersi şeklinde aksettirerek yapıyoruz. Kolumuza geldiğimde 40 ilmek yapıyorum. Daha sonra yukarıya doğru 15 santim dümdüz çıktıktan sonra şu noktalardan sonra 2 sıra ya da 3 sıra örüp bir arttırıyorum. 2 sıra ör veya 3 sıra ör bir arttır şeklinde 40 ilmeğimizi 56 ilmek olana kadar ördüm arkadaşlar. Ve bu 56 ilmek de yaklaşık olarak bir 50-52 santime denk geliyor. 50 ya da 52 santim. Şuraya yedirerek oturtuyoruz kolumuzu. Buradan da görünüyor mu? Evet, görünüyor. Daha sonra kolumuzu yaklaşık olarak başlangıçtan itibaren kol ağzından itibaren 38 santimde örerek ben bitirdim. Buradaki tüm ölçüler bana göre olan ölçüler. Lütfen kolumuzu, omzumuzu veya yaka oyuntumuzu veya kapüşonumuzu her şeyi kendimize ölçü ölçe gidersek çok iyi olacak. Ben 38 bedenim ama bu bluzun yaklaşık bir 42'ye 44'e de olacağını düşünüyorum. Sadece kolu birazcık daha geniş yaparsanız, kendinize uygun yaparsanız daha uygun olur. Kol bir 40'a 42'ye olabilir gibi diye düşünüyorum ama 44'e biraz dar gelebilir. Kapüşona geldiğimizde arkadaşlar ne yapıyoruz? Şurada bir benim çizimim var. Hemen ona gidip dönelim. Evet. Kapüşonum içinde şu çizimi arada gösterdim yine. Bu çizime dikkat ederek gayet uygun bir kapüşon yapabiliriz. Hem kendimize hem de kimi örüyorsak ona. Şurada kapüşonumun tamamını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve ben burada kapüşonumu ilmeğimi dizerken 44 santim olarak dizdim. Önde 30 santim, arkada da 14 santim boyunca belirli aralıklarla ilmek alarak kapüşonumu yaptım. Toplam 44 santim ve şurası 15 santim olacak. Arttırma yapmadan dümdüz ördüğümüz bölüm. Kapüşonumuzun yüzümüze yakın olan bölümü kapşon ortasına kadar 37 santim, 1,37 santimde diğer taraf, toplamda 74 santim olacak. Şurası 74 santim. Kapşonumuzun şu kısmı, şu an kırmızı ile belirttiğim bölüm toplamda 74 santim olacak. Şimdi şu tarafta şişimizi dizerek yaptığımız bölüm şurada kestik ve havada duruyor. Orayı tığlayarak birleştirdik. Daha sonra tüm bölümleri tığlaya birleştirerek işlemimizi bitirdik arkadaşlar. Çok eğlenceli, çok keyifli bir hırkaydı. 8 numaranın da tabii ki avantajı var. Düz örgünün avantajı var ve örmüş olduğum ipliğin de çok pofidik olması çok tatlı bir örgü oluşturuyor tabii ki. Şişnoğumu söyledim, tığımı söyledim. Gram olarak da arkadaşlar bu kocaman hırkaya 430 gram bir ip gitti. Ve hemen ipimi de alıp geliyorum arkadaşlar. Size kalınlığını da göstereyim. Videom bitiyor. Evet, benim hırkamın ipi bu arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz ben çok sıkı bir örgü örmüştüm. Ve onunla bir tane de bluz yapmıştım. Artanla da bu hırkayı ördüm ve hala böyle 2 parça daha var. Bunlarla da bir şapka ya da boyunluk yapmayı planlıyorum önümüzdeki günlerde. Bluzumu 4 kat ip ile örmüştüm. Burada 3 kat yaptım bunu. Ve bu da çok güzel yumuşacık bir hırka oldu. Nako Paris'in ipi olduğunu düşünüyorum. Öyle aldım ama bilemiyorum. Muadil de olabilir. Ben bunu yumak şeklinde almamıştım. Bobin şeklinde kilo ile almıştım arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi 1 kilo ipten kendime bluz örmüşüm ve
söktüm. Çok doğru bir karardı. İyi ki sökmüşüm. Çünkü çok kalın ve kaba bir kıyafet olmuştu. Ondan kurtulduğum için şu an çok mutluyum. Bu kıyafetten çocuklarınıza da örebilirsiniz, bebeklerinize de örebilirsiniz. Dökülmeyen bir ip bu. Bayağı bir ben sökerken, katlarken bayağı bir işlemlerden geçirdim ve hiç dökülmüyor. Çok güzel bir ip, çok sevdim. İlerleyen günlerde de benzer çalışmalar yapacağım bu ipten ve anlatmadığım neresi kaldı diye bakıyorum. Sanırım her yerini anlattım. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.